Herkese merhaba. Bu videoda ciklet balıklarının cinsiyet ayrımını yapacağız. Daha sonra ise hamile cikletlerin nasıl anlaşılacağını da örneklerle beraber göz atacağız. Hazırsak başlayalım. Cikletlerin cinsiyet ayrımı konusunda birçok farklı yöntem var. Bunlardan bazıları kuyruk yapısına göre, bazıları ise balığın renk formlarına göre ayrılabiliyor. Ama en net belli olan anüsvent ayrımı yöntemine detaylı bir şekilde bakacağız şimdi. Bu gördüğümüz olan imparator cikletti. Bu imparatorun erkeği. Gördüğünüz üzere anüsvent kısımları belli oluyor. 2 adet yan yana küçük delik gözükür erkek balıklarda. Renk olarak bakarsak da yine bu imparatorun renkli olanı erkeği, soluk gri renkli olanları da dişisi oluyor. Bu türü öyle de anlayabiliyoruz. Şimdi dişisine bir bakalım. Dişisi bu şekilde renksiz. Erkek olan renginden ayrılabiliyor ama yine de anüsvent yöntemiyle kesin bir şekilde bakmış olalım. Burada dişinin üreme deliğini görüyorsunuz. Ön taraftaki delik biraz küçük, arkadaki yumurtlama deliği daha büyük. Vent kısmı. Bu imparator cikletin dişisi. Bu da zebra. Zebra cikletler de renklerinden anlaşılabiliyor. Erkekler bu şekilde siyah desenli. Dişleri ise bu şekilde. Karın kısmında ve üst yüzgeç kısımlarında böyle nokta nokta turuncu benekler gözüküyor. Oradan anlaşılabiliyor. Bu da likoma ciklet dediğimiz bir tür. Kafasında sarı noktaları olur. Anüsvent kısımları da yine gözüküyor. 2 tane küçük delik yan yana. Hatta birbirine çok yakın, tek bir delikmiş gibi gözükür erkek balıkların vent ve anüs kısımları. Bu likoma dediğimiz türü de dişisi ve erkeği renk olarak ayrılabiliyor. Bu da likomanın dişisi. Sarı oluyor. Bunları göstermek amacıyla seçtik. Ama vent kısmına bakacak olursak dişinin zaten bütün dişilerde olduğu gibi genişçe, çoğunda da renkli olur bu kısım. Pembemsi bir rengi olur vent kısmının. Yumurtlama bölgesi olduğundan daha geniş olur cikletlerde. Şimdi de kırmızı frontoza, sahte frontoza diye de bilinen ciklet türüne bakalım. Onun da yine erkeği renginden belli olabiliyor. Karın kısmında pembe, turuncu, kırmızı gibi karışık renkler olur. Anüs ve vent kısmına bakacak olursak da onda tek bir nokta gibi gözüküyor. Aslında orada 2 tane ayrı ayrı nokta var. Ama birbirlerine çok yakın ve çok küçük oldukları için tek gözükür erkeklerde. Bütün ciklet türlerinde bu anüs vent kısımları bu şekilde anlaşılabiliyor. Bu da dediğimiz kırmızı frontozanın dişisi, renksiz oluyor. Aynı saf siyah beyaz geçişli renkleri var. Anüs vent kısmı da yine dişilerde olduğu gibi ön tarafta olan anüs vent kısımlarını görüyorsunuz. Anüs kısmı küçük, vent kısmı daha büyük. Dediğim gibi bütün cikletlerde kolaylıkla anlaşılabilir anüs vent yöntemiyle. Bu da mavi prensesimiz. Burada da yine üreme deliğini görüyoruz. Vent kısmı dişi olduğundan dolayı büyük. Anüs kısmı da ön tarafa yakın küçük bir delik. Şimdi de onun erkeğine bakacağız, mavi prensesin. Kuyruklarındaki sivriliklerden de belli olur balıkların erkek veya dişiliği ama en net ayrım yöntemi bu şekilde anüs vent deliklerine bakmaktır. Erkekte de yine 2 tane yan yana birbirine çok yakın boyutlarda 2 delik gözüküyor. Anüs ve vent kısımları erkeklerde de bu şekilde olur.
Şimdi de balıkların hamile olduğu nasıl anlaşılır buna bir bakalım. Bildiğiniz üzere cikletler ağızda kuluçka yöntemiyle çoğalan türlerdir. Kese kısımları balıkların ağızlarında oluyor. Alt çene kısmında yavruları toplarlar. Bu şekilde akvaryumunuzda gördüğünüz zaman dişiler keselerine yavruları toplar, yumurtaları. Bu iki tür de hamile. Alt kısımları şişmiş. Karardıkça bu alt kese kısımları yavrular doğacak anlamına gelir. Kusturmanın gerektiği zamanlar olur. Yine burada da dişinin kese kısmındaki şişlikten anlayabiliyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın.